Kanan Rindong game. Rindong game. Game start. Apata 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 aa. Arkadaşlar merhaba, Karus X'tesiniz. Yine başka bir video ile karşınızdayım. Şu an bizim mahalleye yakın bir yerde şöyle ücretsiz otopark var. Yani sınırsız, istediğin zaman park edebiliyorsun. Öyle bir muhabbet. Evet, burada park sıkıntı bir olay. Hele ki böyle şehir merkezine yakın bir yerlerde. Ama halk böyle park alanları açıyor insanlara sınırsız. İnsanlar karavanlarını falan buraya, trailerlarını buraya park edebiliyorlar. Ben de bundan faydalanacağım. Çünkü bizim evin önünde öyle bir imkan yok. Abi bak sen bana imkan vermiyorsun. Arabayla uğraşabileceğim bir yer yok. O yüzden şimdi arabayı buraya çektim. Havada sıcak. Bunu halletmem lazım. 6'sında tekrardan işe geri döneceğiz. Bir 2 haftadır çalışmıyoruz. Çünkü yılbaşı tatili sebebiyle. O yüzden hazır bu boşluktayken dedim bu işi de halledeyim. Tabii ki ilk yapacağım şey plakayı sökmek oldu. Çünkü editte beni mahvediyor. Çok uğraştırıyor. Ya da buna Karus Fix plakası yaptırmayı düşünüyorum. En azından arabayla alakalı video çekerken o plakayı takarım. Peki bugün ne yapıyoruz? Bugün görmüş olduğunuz bu leş farları bir nebze olsun temizlemeye çalışacağız. Bununla alakalı Temu'dan bir tane ürün aldım. Onu deneyeceğiz aslında bu videoda. Umutluyum. Çünkü arabayı çok kötü gösteriyor. Yani böyle sarı hiç hoş değil. Krom, siyah. Ama bu böyle sarımtırak olunca çok kötü oluyor. Yeni jantlarımız da tabii burada şu an yeni jantlar yok. 2 haftalık tatilde bunları söktüm. Yolculuğa çıkacağız diye eski lastikleri koydum. Bunlar biraz daha genişler ve offroad'da daha konforlu. En azından jantı falan da çizmemiş oldum. İşe geri dönmeden önce işte bunları da halledeyim diyorum. Arabayı da komple bir yıkayacağım çünkü araba şu anda leş gibi. Yolculuğun vermiş olduğu kirlerden ötürü. Zaten siyah araba çok kirlenir bildiğiniz gibi. Bir pasta yapmayı da düşünüyorum. Komple arabayı böyle vaxlayıp pasta çekmeyi düşünüyorum. Çünkü siyah renk daha bir güzel görünür. Öyle. İşe tekrar geri döndüğümde eski jantları takacağım. Bu sebeple bu işi, far işini halletmek istiyorum ki sonrasında arabayı komple yıkayıp pastaya tutacağım. O jantları da yıkamak istiyorum. Çünkü o jantları taktığımdan beri detaylı temizlemedim hiç. Onunla alakalı da güzel bir video çıkarmak istiyorum. Yani yıkama videosu gibi bir video yapabilirim. Arka farlarım güzel, bir sıkıntı yok. Bu aşırı işime yaradı bu kampta. Şöyle bir ağ da aldım üstüne. Temu'dan yine. Bayağı kaliteli. Çok da pahalı bir şey değil. Linkini yine koyarım aşağıya. Buraya arabanın içine koymak istemediğim gereksiz mesela sandalyelerdir, işte kamp çadırıdır. Bunları buraya attım ve arabanın arkasında çok güzel yer verdi bana. Ki bazen de arabada yattığımız için gereksiz malzemeleri üste koyduk. Çok da güzel oldu. Sonra iyi bir şey diyebildiğim de şu. Ya bunu çok iyi yapamadım. Çünkü yanımda ısı tabancası yoktu. Ama bu da çok işime yaradı bu yolculukta. Güneşi bayağı engelledi. Şu an önden vuran bir güneş yok ama bayağı bu da yarı yarıya neredeyse ışığı kesiyor. Neyse şimdi konumuza geri dönelim çok uzatmadan. Bu farları ilk günkü haline çevirebilecek miyiz? Ürün şöyle bir pakette geldi. Heavy Duty Kit diyor. Headlight Restoration. Kaça aldım hatırlamıyorum ama alta koyarım linkini. Böyle içinde bayağı dolu dolu şeyler var. Burada bir tane bandı çıkıyor. Koruyucu bandı. Şöyle bir tane zımpara yapmak için bir süngerli bir aparat. Burada da nasıl uygulayacağımıza dair 5 dilde yanlış hatırlamıyorsam anlatımı var. Sonra içinden şöyle birkaç eldiven ve zımpara kiti çıkıyor. Şurada da şunlar oksidasyon remover, yani farların üzerindeki kirlileri önce çıkarmak için bunlardan 8 adet var. Üzerinde de step 1 diye yazıyor. 8 adet bunlardan var ve 2 adet de seramik clear coat var. Yani en son iş bittikten sonra üzerine sürdüğümüz şeyden var şunlardan. Bu 2 farlık bir set. Yani ön 2 farı temizleyecek kadar set var içinde. Şimdi sağ farla başlayacağım. Oraya ışık daha güzel vuruyor. Daha iyi video çıkar. Burada takım çantam var. Bu çantayla alakalı da bir video çekmek istiyorum. Komple içinde neler var diye. Bu çanta şu anda okuduğum mekanik okulundan bana verilmiş bir ürün. Yani okula başvurduğum zaman material fee diye bir ücret ödedim. Hiç ucuz bir ücret değil ama böyle bir set verdiler. Burada çok işime yarayacak çünkü Türkiye'de takım çantası toplamıştım kendime. Her şey vardı içinde yani. Bayağı işlerimi halledeceğim ürünler vardı. Zaten babamın da takım çantası, el aletlerini falan kullanıyordum. Buraya gelince tabii ki böyle şeylerim hepsi Türkiye'de kaldığı için bunlara ihtiyacım vardı. Okulun böyle bir şey vermesi çok iyi oldu. İçinde yok bununla alakalı bir videoda çekeceğim. Şimdi uygulamaya başlamadan önce farımızı tüm kirinden arındırıyoruz. Bunun için ben önceden kullandığım ürünün sprey şişesine su doldurup uygulamayı tercih ettim. Ki zaten bu ileride yapacağımız sulu zımpara için de işimizi büyük ölçüde kolaylaştıracak.
Su ve temiz bez ile farımızın kaba pisliğini, tozunu bu şekilde alıyoruz. Bu adımda kaputu açarak en azından belli bir bölgeyi korumak zorunda kalmazsınız. Bu sadece yüzeysel kirleri temizlemek için oksidasyon ürününü sıkmadan önce böyle etrafında biraz ıslatın ki buraları kirletmesin, zaten bahçelim. Şöyle iyice. Temizliğinden emin olduktan sonra kuru temiz bir bezle farımızı iyice kurutuyoruz. Mikrofiber bezler bu konuda çok iyi sonuç çıkarıyor. Şimdi sıra geldi farın dışında kalan bölgeyi kaplamaya. Fara uygulayacağımız şeylerin aracın boyasına zarar vermesini istemiyoruz. O yüzden far dışında kalan yerleri paketin içinden çıkan kağıt bantla kaplıyorum. Aslında bende mavi olan kaliteli kağıt bantlardan var ama ürün içerisinden çıkan şeyleri kullanmak daha uygun olur gibi geldi. Maskeleme yapalım. Bu sayede ürünü her şeyiyle eleştirebileceğiz. Burada siz komple naylon ile de kapatabilirsiniz. Ben gerek duymadım. Bantlama işlemi bittikten sonra böyle plastik bir parça sökme aparatıyla bant ve farın arasına bastırıp bandın farı tutmasını sağlıyorum. Şimdi ilk olarak farın üstündeki tüm oksitlenmeyi, güneş yanıklarını, sarartıyı çıkarmak için oksidasyon remover yani oksit sökücü bezimizi alıyoruz. Bunlar böyle ıslak mendilleri gibi ürün doğrudan beze uygulanmış şekilde çıkıyor. Tabii cilde zarar verebileceğinden eldivenlerimizi her zaman takıyoruz. Ürünümüzü çıkartıyoruz. Sonrasında doğrudan farımıza masaj yapar gibi aşırı bastırmadan her yerini temizler gibi siliyoruz. Zaten aşamalı olarak bezin nasıl sarardığını göreceksiniz. Azalmaya başladı sarılıklar. Sararan yüzü katlayarak temiz yeriyle artık kir çıkmayana kadar da silebilirsiniz. Şimdi olan şeyi bu. Bayağı temizledi. Şu an diğer farla eğer karşılaştırırsam sarılığı görüyorsunuz yüzeyindeki. Burada öyle bir şey kalmadı. Şimdi diğer adıma geçelim hızlı bir şekilde. Şimdi bunu sulayın diyor. Böyle suluyoruz. Şimdi diğer adımda sulu zımpara yapmamız gerekiyor. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü oksitlenen ve güneşe maruz kalan farda böyle elinizi sürerseniz özellikle üst kısımda pütürleşme hissedersiniz. Bunu kaldırmamızın sebebi hem ışığın kırılmasını en aza indirmek ve pürüzsüz bir yüzey elde edip son aşamada kullanacağımız seramik kaplamanın farla arasında bir şey kalmamasını sağlamak ve bu sayede kotun fara daha iyi tutulmasını amaçlamak aslında. Şu ürüne ilk başta Şimdi paket içinden 2000 ve 3000 zımpara çıkıyor. Zımparalarda bulunan bu rakamlar zımpara üzerindeki tanelerin yoğunluğunu belirtiyor. Yani piksel gibi düşünebilirsiniz. Az piksele sahip bir görüntü daha kutu kutu aralıklı, net olmayan bir görüntü sunduğu gibi aşırı yüksek piksel çözünürlüğüne sahip görüntüler daha küçük ama fazla oldukları için daha pürüzsüz bir görüntü sağlıyor. Bu yüzden az rakamlı sayılar, örneğin 100 zımpara yüzeyde gözle görünür çiziklerle kazırken 3000'lik bir zımpara bunu çok daha yüzeysel ve pürüzsüz yapıyor. İşleme dönecek olursak yine çok fazla güç uygulamadan bol bol sulayarak farımızı belli bir doğrultuda yatay olarak dairesel olmayan hareketlerle zımparalıyoruz. uygulayacağız. Ancak benim farımda olduğu gibi bombeli ve düz olmayan farlara sahipseniz bu olay tamamen size bağlı. Eşit şekilde zımparaladığınızdan emin olun yeter. Bu zımparalama süresinde 3-4 dakika kadar tutsanız yeterlidir. Veya elinizde her yerin eşit pürüzde olduğunu kontrol ederek de bitirebilirsiniz. Şimdi 3000'i takıyoruz. 3000. Islatmayı bırakmıyoruz tabii ki. Yine bol bol su sıkmayı unutmayın. Kuru zımparalamaktan kaçının. Bakalım. Bunu nasıl yapalım? Tekrardan. 3000 şimdi daha ince bir zımpara yapıyor ve daha pürüzsüz olacak şu anda. Zımparalama işlemi bitince suyla iyice durulayın. Bu arada bu kağıt bantlar zaten çöp olduğu için onları da kaldırıyorum. Bu bantlar pek kaliteli görünmedi. Sökerken de biraz zorladı. Sonrasında farımızı yine mikrofiber bez ile suyundan arındırıyoruz. Ama tampon biraz kirlenmiş bayağı. Burada benim farım bombeli olduğundan bazı yerlere eşit zımparalayamamışım. Şimdi onları tekrardan elden geçiriyorum.
farın şu tarafı biraz bombeli olduğu için düz bir zemin yok. Farda bariz bir şekilde görüldüğü gibi sarılık kalmadı ancak far zımparadan kaynaklı artık komple buğulu. Bunun sebebi de artık plastiğin dış katmanında herhangi bir vernik koruyucu bulunmadığı için. O sarılık tamamen gitti. Şimdi son aşama olan seramik kaplama bölümüne geldik. Uygulamadan önce oksit çıkarıcı ürünü kullandığımız eldiveni yenisiyle değiştiriyoruz ki kimyasallar birbirine girip özelliklerini bozmasın. Bu kez burada önemli olan farda hiç su kalmaması. Burada farı olabildiğince duruluyoruz. Hatta kuruması için ufak bir ara verebilirsiniz. Hazır ara vermişken size bu videonun sponsorunu tanıtmama izin verin. Arabanız ile ilgili sorunlar var ancak ustaya gitmeye cesaret edemiyor musunuz? Yoksa ufak bir hata için gittiğiniz ustanın artık abonesi mi oldunuz? Yok, ben ustamdan memnunum ama yapılan işi de görmek isterim mi diyorsunuz? Yahu ben arabama kimseyi dokundurtmam ama ben de dokunamıyorum. Hiç sorun değil çünkü artık Karut Fix var. Karut Fix ile artık kendi arabanızın ustası olacaksınız. Olamaz, olamaz, olamaz. Olala. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Nasıl yani? Burası bizim Salih abiyle Mecidiyeköy'de gittiğimiz Yağ bakımı, fren bakımı, rotlardan marş motoru tamirine kadar aracınız ile ilgili birçok sorunun detaylı anlatım videolarıyla siz de kendi garaj veya bahçenizde kendi aracınızın ustası olabilirsiniz. Sadece adımları tekrar edin ve kanalımızı takip edip gelecek videolardan haberdar olun, arabanızı kendiniz tamir edin. Nice. Burada seramik kaplamamızı lokantada verilen afiyet olsun ıslak mendil paketinden güzelce çıkarıyoruz. Malzemeyi çıkardık. Şimdi burada dikkat, seramik kotu kesinlikle tek bir doğrultuda uyguluyoruz. Sakın dairesel uygulamayın. Burayı nasıl söyleyeyim, seramik kaplamayı dendiği gibi bir kat olarak düşünün. Sürdükçe yavaştan kuruyacak, aynı yerden bir daha geçerseniz bu sefer ilk yaptığınızı bulandıracak. O yüzden ne çok hızlı ne çok yavaş videoda yaptığım gibi uygularsanız daha iyi bir sonuç alacaksınız. Çok iyi oldu he. Şu şeyin geldiği kenarları bir sileyim. Seramik kotun boyaya bir zararı yok ki boyada da uygulanıyor zaten ama uygulandığı yerde rengi daha iyi yaptığı için farklı görünmesin diye silmenizi tavsiye ediyorum. Uyguladıktan sonra en az 60 dakika su veya herhangi bir şeyin temasından kaçının ve en az 2 günde aracı yıkamayın. Kameranın çok fazla şarjı kalmadı. Arabayı biraz geri çekeceğim. Daha fazla bir alımlı olsun. Zaten şu anda fark ortada yani. Öncesi. Sonrası. Şuraya bakar mısın? Farın içini göremiyorum. Bu şekilde. Hemen geçelim. Bu şekilde. Çok iyi. Bence ürün hakkını verdi. Şöyle bir ışığı da yakayım hatta. Hatta şöyle de uzunları yakalım. Burada böyleyiz. Burada böyleyiz. Bence şu an bayağı muazzam. Aşırı içime sindi. Mükemmel. Şimdi ikinci gündeyiz. Dün farın sadece bir tarafını yapmıştım denemek için ürünü. Şimdi de sağ tarafını yapacağım. Dünkü sonuç bayağı içime sindi. Çok güzel oldu. Hala da aynı şekilde kalıyor. Ama bilmiyorum ne kadar uzun süre kalacak. Ama böyle de şimdi Van kedisi gibi oldu. Bir tanesi çok kötü, bir tanesi çok iyi oldu. O yüzden şimdi diğer tarafını da yapacağım. Sonra bu sorunu ortadan kaldıracağım. Şimdi bu sefer parkın bu tarafına park ettim. Bu eski far. Görüldüğü gibi her taraf oksitlenmiş, sararmış. Bir de şimdi dün yaptığımız fara bakalım. Görüldüğü gibi daha temiz. Üzerinde hala clear coat'u var. Bayağı muazzam yani. Bunu bu sefer daha detaylı yapacağım. Çünkü dün biraz böyle yapayım olsun kafasında, artık işe yarar mı yaramaz mı bilmediğim için çok fazla böyle uğraşmadan yaptım. Bunu biraz daha detaylı yapacağım. Daha iyi zımparalamayı düşünüyorum. Bakalım, bunun üzerinde zaten şöyle değişik
lekeler falan da var. Bunlar sonradan oldu diye hatırlıyorum. Çünkü ilk aldığımda bunlar yoktu diye tahmin ediyorum. Şöyle beyazlıklar var. Bakalım. O zaman başlayalım. Öncelikle güzelce bir yıkayalım diyordu. Önce bir maskeleme yapacağım. Kutunun içinde kendi maskeleme bandı vardı ama ben kendi evden getirdiğimi kullanacağım bu sefer. Mavi. Çünkü diğeri bayağı iz bırakmıştı. Kolay çıkmamıştı. Muhtemelen kötü bir bant olduğu için olabilir. Bilmiyorum. Belki bu da aynısını yapacak. Şimdi bantla şuradan Şimdi ilk olarak yine oksidasyon remover'ını kullanacağız. Bütün oksitlenmeyi yüzeyden alalım. Sarılığı alacağız bununla. Ama önce eldivenleri takmayı unutmuyoruz. Şimdi oksidasyon remover'ımızı çıkarıyoruz. Remover'ımızı çıkardık. Şu an ilk hali bu şekilde bembeyaz. Hiçbir kiri yok. Şimdi direkt şöyle uyguluyoruz. Bu sadece 2 paket vermişler. Sürdükçe bunun da rengi çıkıyor yine. Hemen gidelim. Şimdi komple yıkayın diyorlar. Şimdi görüntümüz daha böyle bulutlu hale gelmeye başladı. Şimdi dün yaptığımız gibi süngerli pedimize 2000'i ilk önce takıyoruz. Önce 2000 numarayı takıyoruz. Şimdi burayı sulu zımpara şeklinde iyice ıslatarak diğer adıma geçiyoruz. Bu sefer 3000 zımparayı takıyoruz. Biraz kurumasını bekleyeceğim. Şu an bayağı iyi görünüyor diğerine göre. Şu etraflarını bayağı iyi yaptım şu anda. Benim farda böyle bir bombe var. Şöyle bir eğim var. Benim eski Ford Connect gibi böyle dümdüz bir geçişi yok. O yüzden biraz daha zor oluyor bunun aralarına, şu alt kısımlarına falan girmek. Ama yine de iyi ilerledim. Çok iyi ilerledin. Bravo dostum. Tamponu önce bir kurutalım. Şimdi şu an son aşamaya geldik. Şimdi ne yaptık? Önce maskeledik. Sonra iyice farımızı temizledik. Sonra üzerine oksidasyon bezimizle iyice bir sildik. Üzerindeki bütün o sarı lekeleri, güneş lekelerini çıkardık. Sonrasında 2000 zımparayla, sünger yardımıyla güzelce her tarafını bir 2-3 dakika, ben biraz daha fazla yapmış olabilirim, 3 dakika zımparaladık. Sonrasında 3000 zımpara geçtik ve bu süreci, zımparalama sürecini sulu zımpara yaptık. Yani suyla birlikte yaptık. Sonra 3000 zımparaya geçtik. 3000 zımparayla da aynı prosesi, aynı işlemi tekrardan yaptık. Şu anda bitirdik. Bayağı pürüzsüz bir... Şurasını biraz daha mı yapsam diye. Şu an iyice kurulayacağız. En son aşama olarak seramik kaplamayı da uygulayıp bitireceğiz. Böyle atayım ince. Uygulama rehberinde dediğine göre ıslaklık kalmaması lazım farda, seramik kaplamayı yapmadan önce. O yüzden iyice kurulamayı ihmal etmiyoruz uygulamadan önce. Şu an zaten gördüğünüz gibi bayağı bulutlandı. Seramik de bu kaplamayı, bu görüntüyü kaldıracak. Plastiğin dışına böyle bir kalın bir tabak oluşturacak. Cam tabaka gibi bir tabak oluşturacak. Yani clear coat gibi düşünebiliriz bunu. Yani arabaların jantına ya da verniklemek gibi düşünebiliriz ama daha böyle tam bu için olan bir yöntem. Seramik coat'la alakalı çok fazla bilgim yok ama bence boya koruması ya da far koruması için olsun gayet uygulanabilecek bir yöntem. Şimdi son aşamaya geçiyoruz. Bu arada seramik kaplamayı, bu içindeki sıvıyı internetten satıyorlar. Güzel bir şey bulursam alacağım çünkü hoşuma gitti. Yani oksidasyon remover'larımız var, oksidasyon çözücülerimiz var hala. Tekrardan kullanırım şu an çünkü bundan 2 tane koymuşlar. Clear Coat'tan lazım olabilir. Bunu alacağım. Bunda bu şekilde değil, yukarı aşağı olacak şekilde uyguluyoruz. Her tarafa da aynı şekilde uyguluyoruz. Çünkü iz bırakıyor uygulamadan sonra. Şuradan. Bitirdik. Bantları sökmeye geldi. Şu an zaten görüntü çok güzel. Hep buralardaki çatlaklar ortaya çıktı. Araba 2007 model. O yüzden bunlar normal. Ne kadar ıslanmış olsa da çektiğin zaman geliyor. Yanında gelen bantı önermiyorum. Arabanın gözleri açıldı. Katarak ameliyatımız başarıyla sonuçlandı. Şu an farımız harika oldu.
That's it.